everyone, welcome back to our online lesson. I am Nijat. I am again here for elementary level students and I will be here for 2 hours and I hope we will have a wonderful time together here online. Okay, and I'm gonna ask you, how are you today? How's it going? And how did you spend your day? And as you know, today's lesson is about the present perfect. Like from my screen you can see. And for elementary level students, and I will try to speak and I will try to explain the grammar in both language, in Turkish language and in English. So I'm gonna ask you, do you know anything about the present perfect? Like today's lesson is about the present perfect. How can we make the present perfect tenses, like present perfect sentences, positive form, negative form, and the question form, like 3 different forms of present perfect. And we will learn how can we use the present perfect in English, like why we use the present perfect. Why we have a present simple, we have a past simple tense, we have a future simple, but why we have a present perfect, why we use the present perfect while we are talking about something. Okay, so in today's lesson we will be talking about present perfect and I will explain all the details related to this tense. And if you have any question, I would be happy to answer to your questions here, and you can leave your comments in our chat box here we have, and you can write, like you can ask me your questions, whatever you want, and I'm waiting for my students to come and then we will start. So like if you have any question, if you have any problem with the present perfect, let me know. I'm gonna answer to all the questions one by one. Merhabalar, hoş geldiniz. Like I'm trying to speak in Turkish, but I will do my best. In today's lesson, bugünkü dersimizde present perfect hakkında konuşacağız. Present perfect Türkçesi yakın geçmiş zaman. Yani yakın geçmiş zaman anlamına geliyor. Neden bu zamanı öğreniyoruz? Neden bizim buna ihtiyacımız var? Nasıl kurarız? Nasıl yaparız? How can we make it? How can we use the present perfect? So in today's lesson, we will solve and we will complete our problems here. Like we will solve all the problems that we have had so far for present perfect. And I'm gonna say hi to Layla. Welcome to today's lesson. And let's start. And our students will join us later and they will ask their questions. Okay, and how to form the present perfect? Like the present perfect verb tense is a little difficult in English. Biraz zor. İngilizce'de present perfect bazı öğrenciler için zor. Hocam neden bunu kullanıyoruz? Present simple'ımız var, past simple'ımız var. Ama İngilizce'de present perfect var ama Türkçe'de yok. Yani fazla zamanlar var İngilizce'de ama Türkçe'de onlar yok. Tamam, bugün present perfect hakkında detaylı bir konuşacağız. Nasıl kullanmasaktan and why we use, neden bunu kullanıyoruz. Farklı yollarda kullanılıyor. Hi, Anebrar, Özge, merhabalar again. And there are lots of rules to remember. Yani birkaç kurallar var. Yani bu zamanı kullanmak için sizden önceliğim, like I'm gonna ask you to have a notebook near you. Yani not defter olması lazım yanınızda. Or you should have a pen or pencil. Bir kaleminiz olması lazım. In order to make notes. Bir not almak için. This lesson will teach you everything you ever wanted to know about the present perfect. Try the 4 quizzes with grammar exercise in each section. So we will have quiz. Yani devam ede benim burada quizlerim olacak. Bunları beraber yapacağız. Yanlışlarınızı düzelteceğim ve neden yanlış yazdığınızı I will try to explain in more detail. So let's start with how to form the present perfect. Yani present perfect'i nasıl
kurarız. Yani kuruluş forması nasıl? Present perfect passive, positive. Yani present perfect'in olumlu cümlelerinden başlayalım. Let's start with the positive sentences. Like as you know, the present perfect we have and has, and plus past participle form of the verb. Öncesinde bildiğiniz gibi subject kullanıyoruz cümle kurarken. Subject, have plus has plus past participle as you see here. Okay. Subject mesela I, you, we, they, he, she, it. Yani I ile, you ile, we ile, they ile have oluyor. Ve past participle written. He, she, it olduğunda has kullanmamız gerekiyor. Üçüncü şahsın teki olduğu için has olması gerekiyor. He, she, it has written. Okay. I, you, we, they have. He, she, it has written olacak. Yani present perfect passive'i şöyle düzeliyor. In spoken English, it's common to use the contraction. Contraction'ları kullanıyoruz. Yani konuşma dilinde. Neden contraction? Yani konuşmada kısa bir şeyi kısa kullanması için, kısa kurmak için kullanıyoruz. Mesela, I've written 3 books. I've written 3 books. Yani 3 tane kitap yazdım. I've written 3 books so far. Yani bugüne kadar 3 tane kitap yazdım. It can be more than 3, like 3'ten fazla da olabilir. Yani şu an bitmemiş. Yazabilirim. 3'ten fazla da yazabilirim. We have already seen that movie. Barbara's forgotten her cell phone. He has just woken up. Gördüğünüz gibi burada contraction'lar var. I've, we have, Barbara's, his. Like Esther has anlamına geliyor. Barbara has forgotten. He has just woken up. Ama like gördüğünüz gibi we and e, like I have demek. Yani I have written 3 books. We have already seen that movie. Like in this case, his, she's, Barbara's, etc. mean he has, she has, and Barbara has. Not he is, she is, Barbara. Yani bu to be değil, has formasının kısaltılmış bir şekli diyelim. Yes. Alright. And present perfect negative. Negative'i nasıl kullanacağız peki? Negatifde have'den, has'dan sonra sadece not ekleyeceğiz. Mesela subject'te I've written, I've seen this man before. Ama negatifde I haven't seen diyeceğiz. Or he hasn't seen. Okay? For negative we add just not to after have or after has. Okay? So we add just not. For example, I haven't seen, you haven't seen, we haven't, or they haven't seen. He, she, it hasn't. All right? He, she, it hasn't seen. For example, I haven't seen John this week. Bu hafta John'u görmedim. Yani bu hafta şu an bitmemiş. Bu hafta, for example, atıyorum haftanın çarşamba günü, hafta henüz bitmemiş. O yüzden present perfect kullanmam gerekiyor bu konuda. Mary hasn't come to class for the past 2 days. Yani son 2 günde Mary sınıfa gelmemiş. Katılmamış. Yani bu da devam ediyor. Halen gelmiyor. Present perfect questions. Yani soru formaları nasıl oluyor? Present perfect questions soru formasını yapmak için we have to use have and has before the subject. Yani have, has'i subject'in önünde kullanmamız gerekiyor. Present perfect sorularında ilk önce have, has, sonra subject. Subject dediğimiz subject ne oluyor? Özne mi, nesne mi? Özne. Bildiğim kadarıyla Türkçesinde özne oluyor. I'm not sure about that. Is it özne or nesne? But you can help me here. Like, have you finished? Have I finished? Have we finished? Or have they finished? All right? Or has he finished? Has she finished? Or has it finished? Yani gördüğünüz gibi have ile has cümle, yani cümlede subject'in önüne geçiyor. Sonra da subject, sonra fiil kullanıyoruz. Yani past participle form
of the verb. Özne. Yes, thank you Mr. Sertaç for your great help. Yes, özne karşısında kullanırız. Have ile has. Sonra subject geliyor, sonra da past participle. For example, have you finished the project yet? Has George ever been to New York? So, as you see from these examples, we use have and has before subject. You is a subject here, and George is a subject here, and then verb like finished and been. Like we have an adverb here. Has George ever been? So we can use ever between subject and verb. Like, have you finished the project yet? Has George ever been to New York? And how to answer the present perfect question. Tamam, soruları biliyoruz. Biz nasıl cevaplayacağız? Have you been to London? Bir soru soruyorum. Have you ever been to London? Hiç London'da bulundun mu? Hiç London'a gittin mi? Okay. Diyorsun ki evet gittim. Yes I have. No I haven't. Yani kısa cevaplarla söyleriz. Evet gittim. Yes I have. Yes I have been to London söylememize gerek yok. Yes I have. Veya no I haven't deriz. Bitir. Ama üçüncü şahsı nasıl olacak? Üçüncü şahsı hatırladığınız kadar yani biz has kullanıyoruz. Has Alex met Miriam yet? Yes he has. No he hasn't. So gördüğünüz gibi Alex he olduğu için yani üçüncü şahs olduğu için has kullanıyoruz. Yani yes he has. No he hasn't for negative. Have the results of the election been announced? Election seçim sonuçları açıklandı mı anlamına geliyor. Yani have the results of election been announced? Seçim sonuçları açıklandı mı? Yes they have. Evet. No they haven't. Neden have? Çünkü the results of the election yani seçimin sonuçları plural olduğu için, çoğul olduğu için biz have kullanıyoruz. We use have here in order to answer this question. What is the past participle? Yani gördüğünüz gibi burada mesela finish kullandık. Burada been kullandık. Veya yukarıda ne kullanmıştık? Seen. Şurada da written kullanmıştık. Yani past participle form of the verb. Yani past participle form of the verb. Yani fiilin üçüncü hali. Üçüncü şekli diyoruz. For example, buy, bought. Or do, did, done. Done is the third form of the verb. Alright? The third form of the verb. Yani fiilin üçüncü şekli. The past participle is a form of the verb that describes a completed action or state. Yani bitmiş, tamamlanmış bir hareket ifade ediyor, gösteriyor. For regular verbs, bildiğiniz gibi İngilizce'de iki tür fiillerimiz var. Bir regular verbs and irregular verbs. Regular verbs dediğimiz düzenli fiiller, irregular verbs düzensiz yani kökünden değişen fiiller. Regular verbs olduğunda sonuna sadece ed ekleriz. Work olduğunda mesela worked. I worked all day yesterday. Bu past simple oluyor yani eski zaman. Ama present perfect'te I worked here since August. Ama bunun da yani worked aynı olduğu için değişmez kalıyor. Yani past simple'da da aynısı i'de ekliyoruz. Past participle'da da aynısı. Çünkü neden? Regular fiil olduğu için. This is also the case for many irregular verbs. For example, he sold simple past his car line. Last week, he has sold past participle like sell, sold. Yani past simple forması da past participle forması da aynı olduğundan yani aynı yazılır. Yani past simple'da da past participle. Ama burada mesela write olsaydı he wrote olardı. He wrote his essay veya burada da he has written olurdu. Yani past participle form of write is written. Yani written past participle formu written ama past simple formu wrote. Yani bu şurada wrote olması gerekiyor. He wrote. Burada da he has written olması gerekiyordu eğer write fiilini kullansaydık. Peki, you can ask me, what about the irregular verbs? However, some irregular verbs
past participles are different from the simple past form. Yani bazı düzensiz fiillerin şekli past simple'dan, yani fiilin ikinci şeklinden farklıdır. Tabii mesela söylediğim gibi yazmak. We wrote an article for the newspaper. Gazete için bir tane makale yazdık. Yani bu oldu, bitti. Past simple. We have written for many famous publications. We have written for many famous publications. Birçok ünlü, I don't know what the publication in Turkish. Yani birçok yazdık. Yani henüz de yazmakta devam ediyoruz anlamına geliyor. O yüzden present perfect kullanıyoruz. Burada da bazı fiillerin past participle veya past simple formunu görebilirsiniz. Mesela be fiili was, were, been oluyor. Break, broke, broken. Choose, chosen. Do, did, done. Drive, drove, driven. Okay. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Fly, flew, flown. Forget, forgot, forgotten. Give, gave, given. Go, went, gone. Know, knew, known. See, saw, seen. Show, showed, shown. Speak, spoke, spoken. Steal, stole, stolen. Take, took, taken. Wear, wore, worn. Write, wrote, written. And other irregular past participle have a change in the vowels. Yani bazı düzensiz fiillerde sadece vowel değişiyor. Mesela become, became, yani o e'ye değişmiş. Become, became, become olmuş. Begin, began, begun. Come, came, come. Drink, drank, drunk. Ring, rang, rang. Run, ran, run. Öğrencilerin çoğu burada yanlış yapıyor. Mesela run diyor ama run değil. Run, ran, run olması gerekiyor. Sing, sang, sung. Swim, swam, swam. Alright? I hope you got it. You understood the topic. Alright. And let's continue with the present perfect quiz. Yani quiz'e devam edelim arkadaşlar. Is each sentence grammatically correct or incorrect? Cümlemiz gramatik olarak yanlış mı, doğru mu? Size soracağım ve sizden cevap alıp doğru cevabı seçeceğiz beraber. Question number 1. They already given me the money. A. Correct. B. Incorrect. Doğru mu, yanlış mı? Soru 1. They already given me the money. They already given the money yazmış. Bu cümle yanlışsa incorrect seçeceğiz. Doğrusa correct seçecek. Yanlışsa neden yanlış olduğunu bana söylemeniz gerekiyor. Sertaç says number 1 is B. Justen says incorrect. Like her ikisi yanlış olduğunu söylüyor. Bakalım diğer arkadaşlar da cevaplarını yazsınlar. I'm waiting for other students' comments to say it. Leyla Emir says it is B. Alright, I'm waiting for other students' comments to say here and then I will let you know which answer is correct. Yani hepinizin cevabını aldıktan sonra hangi cevabın doğru olduğunu söyleyeceğim size ve neden doğru. They already give me the money. Justen diyor ki they already give me the money. Ama bu present perfect olması gerekiyor Justen. Yani present perfect olması için büyütebilir misiniz? Of course. Büyütebilirim tabii. Şu an nasıl? Görüyor musunuz? Net görünmüyor. Zoom. Yes, I can zoom in. No problem. So, how is it right now? They have already given me the money. Sertaç doğru cevap incorrect. Evet. Yani birinci sorunun cevabı incorrect. Neden incorrect? Çünkü burada
Ben de bir notlarımı alacağım sizin için. Neden yanlış olduğunu göstermek için. I'm gonna show you why it is mistake, it is incorrect. Number one, neden yanlış? Söylediğim gibi eğer present perfect cümlesi kurmamız için bizim neye ihtiyacımız var? Have, has, plus past participle. Yani have, has. Eğer burada they varsa have olması gerekiyor ondan sonra. They have already olduğu gibi duruyor. They have already given me the money. So, number one, they have already given me the money. Given olması gerekiyor. Doğru ama orada yanlış olan have'in olmaması. Neden? Çünkü present perfect dediğimizde have, has artı past participle olması gerekiyor. Yani orada ne unutulmuş? Have unutulmuş. Yani have olması gerekiyor. O yüzden birinci cümle yanlış. İkinci cümlede devam edelim. Question number 2. She has been to Berlin twice. Doğru mu yanlış mı? Sertat says it is correct. And Asya asked me question. Elementary seviyesinden sonra hangi seviye geliyor? Elementary seviyesinden sonra pre-intermediate seviyesi geliyor. Sonra intermediate, sonra upper intermediate, sonra advanced, sonra da academic English. Question number 2. She has been to Berlin twice. Anne Brar says it's correct. Layla says it is A. Özge says it's correct. Incorrect. She has been to Berlin. She has been to Berlin. But she has been to Berlin twice. Ama bu doğru. Yani iki kez olmuş. Berlin'de iki kez olduğu için ve she has been kullanmış. Yani Berlin'de iki kez bulundum. İkinci cümle doğru. Correct yazacağım. Number 2 is correct. All right. And question number 3. Question number 3. Yani üçüncü soru. Gary is known Darla for a long time. Doğru mu yanlış mı? Eğer doğruysa neden doğru? Yanlışsa neden yanlış? Arkadaşlar bu yani cevap verelim diye yazmayalım. Yani doğrunu yazmaya çalışalım veya neden yani neden yanlış olduğunu da soralım. Şöyle öğreniriz. Like by this way we can learn how can we use a present perfect in English. So Gary is known there for a long time. It is correct or incorrect. Correct. Gary has known Darla for a long time. Yes, Gülsün, your answer is correct. Number 3 is not correct here because yani Gary'den sonra ne yazmamız gerekiyor? Gary'den sonra has yazmamız lazım. Tamam mı? For example, Gary has known. Yani present simple to be değil, have, has kullanmamız lazım present perfect'te. For a long time. Yes. Number 4. Neden yanlıştı arkadaşlar? Çünkü yani is yerine has kullanmamız gerekiyor. Is veya to be ama present perfect'te biz to be kullanmıyoruz. Present perfect'te ne kullanıyoruz? Have veya has artı past participle. Yes. Gary has known. Incorrect. Is kullanılmaz. Has olması gerekiyor. Özge diyor. Yes, Özge, your answer is correct. Congratulations. Thank you very much. And let's continue with question number 4. Question number 4. I haven't read today's newspaper yet. I haven't read today's newspaper yet. Henüz gazeteni okumadım. Bugünkü gazeteni okumadım. Number 4 is B, they say. Number 4 is B, they say. Justen says it is correct. I haven't read today's newspaper yet. Evet arkadaşlar, bu dördüncü soru doğru. Neden doğru? Yani negatif forması, negatif şekilde kullanılmış. Haven't read today's newspaper yet. Yet de soru cümlelerinde ve negatif cümlelerde kullanılıyor. Bunu da bir not olarak
almanız gerekiyor. Yani yet hangi cümlelerde kullanılıyor? Pozitif cümlelerde kullanılmaz. Negatif ve soru cümlelerinde kullanılıyor. Yani dördüncü soru cevabı correct. Correct. Great. And number 5. Number 5. Has he ever eaten Brazilian food? Has he ever eaten Brazilian food? Hiç diyor Brezilya ne diyorsunuz? Food. Yemek mi yoksa? I don't know food in Turkish. Sorry, I'm not good at talking in Turkish, but I will try to do my best. This is my first elementary class, elementary level like live stream on YouTube channel. That's why I have the difficulties to express myself. So, Brazilian food. Brezilya yemeği mi diyorsun? Evet. Hiç Brezilya yemeğini yedin mi? Doğru mu yanlış mı? Brazilian yemeği. Evet. Brezilya yemeğini yedin mi? Has he ever eaten Brazilian food? Correct or incorrect? Thank you, Sertaç and Leila, for your help. Has he ever eaten Brazilian food? Brazilian yemeği yedin mi? Hiç. Yemek. Özge says it is yemek. Thank you, Özge. So, the answer is correct because we have has and ever doğru yerde kullanılmış. Past participle formda doğru. Yani eaten olması gerekiyor. Doğru yazılmış, doğru gösterilmiş. O yüzden de question number 5 is A. It means it is correct. And let's continue with number 6. Number 6. Yes, number 6 is help, police. Help, police. That man's just stolen my wallet. That man has just stolen my wallet. So, number 6. Is it correct or not? Number 6, they say it is correct. Okay. And why? Nedenini söyleyebilir misiniz peki? Yani neden doğru? Neden? 6. soru doğru. Yani belki ben bilmiyorum. Yani present perfect ilk kez öğreniyorum. Sizin bana bu konuda yardım etmeniz gerekiyor. Nasıl yardım ederdiniz? Bir arkadaşınız present perfect bilmiyor. Nasıl doğru olduğunu ispatlardınız, gösterirdiniz. Like that man has just stolen my wallet. Can you let me know? Correct. Has just stolen. Justen says. Okay, Justen. Neden has? Neden have değil? Neden stole değil, stolen? Okay, nedenini söylerseniz I would be happy. Has kullanılmış ve verb 3. halde. Evet, has neden kullanılmış? Has man yani tek olduğu için, 3. şahıs olduğu için evet man has demiş. Doğru Hakan. Yani man olduğu için has oluyor. Fiilimizde çalmak, çalmak fiilinin 3. forması, 3. şekli. The man has just stolen. Yani just da pozitif cümlelerde have'den, has'den sonra fiilden önce geliyor. Like have just stolen. He has just stolen subject plus has plus verb 3. Yes, Gülsün, Hakan and Anebrar. Your answers are correct. Great. We have recently wrote a book. We have recently wrote a book. Is that a correct answer or incorrect answer? Okay. So, we have recently wrote a book. Anebrar doğru diyor. Sertaç diyor ki 7 is B. Yanlış diyor. Sertaç diyor we have recently written a book. Evet arkadaşlar burada mesela write fiili var. Write fiilinin past simple forması kullanılmış. Ama bunun past participle formu kullanmamız gerekiyor. Nasıl olması gerekiyor past participle? Like we have recently written olması gerekiyor. W-T-E-N a book.
Yes. Yani written olması gerekiyor. Past participle form written olacak. O yüzden doğru cevap incorrect oluyor. Yani B oluyor ve doğru cevap yani wrote değil written yazmamız gerekiyor. Alright? Written yazmamız gerekiyor. Wrote değil. Wrote past simple oluyor ama written past participle form. Okay? Past participle form of write is written. Number number 8 or number 7, which one we just a minute because the numbers aren't here. We did number 1, okay. The number 1 was the number 1 was false, okay. Number 2 was correct, it's great. Number 3 is incorrect, we wrote it here. Number 4 I haven't read, it was correct. Number 5 correct. Number 6 yes. Number 7 it was incorrect. I have to number 6'i ben doğru olarak yazmamışım. O yüzden onu unutmuşuz. Neden doğru olmadığının farkına vardık. Like we have to write it here and we have to write correct for number 6. And let's continue with number 8. Number 8, Laura have sold her car. Laura kendi arabasını satmış. Laura have sold her car. So how can we change it to present perfect? Or is it correct or false? Just I want to make sure is it correct or incorrect. So number 8, Laura has sold her car olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, Laura she olduğu için she ile has oluyor. She has sold her car. Doğru. Yani seçin soru doğru. Seçin soru doğru dediğim yani bu cevap doğru. Aslında cevap yanlış. Yani şurada Laura have sold her car olmaması lazım. Laura has sold her car. 8 is B, but the correct answer is she has sold her car. Yes, has olmalı. Doğru. And question number 9. I haven't taken the test yet. Because I haven't taken the test yet. Incorrect. I haven't taken the test yet, sir. That says. Okay. I haven't taken the test yet. Is that true or false? Yes, arkadaşlar. Take değil, taken olması gerekiyor. Like take, took, taken. I haven't taken. Yes. Not took, not take, taken. Like past participle form. I haven't taken the test yet. I haven't taken the test yet. Yep. Olumsuz olsa bile mi? Olumsuz olsa bile will'dan we have to use the same past participle. Yani olumlu olsa da taken olması gerekiyor. Olumsuz olsa da taken olması gerekiyor. Soru cümlesi de olursa taken olması gerekiyor. Mesela ben burada yazayım. Bir örnek yazayım. For example, I have driven my car to so much today. Or too much today. Too much today. I have driven my car too much today. Negative. I haven't driven my car too much today. Alright. Soru cümlesinde nasıl olur? Have you driven your car too much today? Yani soru cümlesi negatif bir cümle veya pozitif bir cümle fark etmez. Olumsuz olduğunda, pozitif olduğunda ve soru olduğunda past participle aynı olarak duruyor. Okay, yes, number 9 yanlıştı. Biz doğrusunu yazdık. And number 10.
Number 10. Let me write number 10 here in this page. Yes, number 10. Number 10. Has you ever met my brother? Has you ever met my brother? Doğru mu yanlış mı? Number 10 is B, they say. Sertat says it is B. Incorrect. Yes, it is incorrect. Why it is incorrect? Can you let me know why it is incorrect? Have you? You olduğu için yani söyledik ya derse başladığımızda mesela I have, you have, we have, they have. Okay? Şurada da you var. You ile has olmaz. Has, he ile, she ile, it ile kullanırız. O yüzden have olması gerekiyor. Have you ever met my brother? Have you ever hiç diyor kardeşimle buluştun mu? Have you ever met my brother? Yes. Have you ever met my brother? That is the correct answer. Number 11. I've lived in Orlando for 3 years. I have lived in Orlando for 3 years. Orlando'da 3 yıl yaşadım. Özge says number 10 is incorrect olmalı. Has yerine have gelecek. Doğru Özge. Thank you. Vildan says have you. Ergün says it is B. Yes. Vildan says it is correct. Sertat says it is correct. Neden correct peki? But burada başka bir soru da soracağım. Mesela I've lived in Orlando for 3 years diyoruz ya. Tercümesi şöyle oluyor. Orlando'da 3 yıl yaşadım. Yaşadım mı yoksa yaşıyorum? Hala da yaşıyorum mu oluyor? Mesela past simple'da I lived in Orlando for 3 years. Bu 2 tane cümle yazacağım buraya. I lived in Orlando for 3 years. Or I have lived in Orlando for 3 years. Birinci ile ikinci arasında farkı söyler misiniz bana? Yani birinci cümleyle ikinci cümlenin arasındaki fark ne? Orlando'da 3 yıl yaşadım. Orlando'da 3 yıl yaşıyorum mu oluyor? Yani birinci cümlede past simple kullandım. İkinci cümlede present perfect kullandım. Nasıl tercüme edersiniz? How can you translate it to Turkish? Alright. Neden peki? Neden A? Yani tamam doğru hala yaşıyor olması. İkinci cümlede hala yaşıyor olması. Evet. Wildan, your answer is correct. It is correct, yes. Neden doğru? Yani birincide oldu bitti. Doğru. Yani birincide past simple kullandık. Şu an Orlando'da değil. Şu an New York'ta yaşamış olmalı veya başka bir yerde yaşamış olması gerekiyor veya ölmüş gitmiş. Bitmiş. Yani yaşadım bitti, tamam mı? Ama ikinci cümlede I have lived in Orlando for 3 years dersek yani Orlando'da 3 yıldır yaşıyorum. Yani 3 yıl öncesinden başladım yaşama. Şu anda devam ediyor. Şu anda Orlando'dayım. Nasıl oluyor? Orlando'dayım. Yani şu anda oradayım. 3 yıldır hala da orada yaşıyorum. Aynı zamanda halen yaşıyor anlamı var. Yes. Cümleyi tekrar söyler misiniz? Hangi cümleyi Leyla? Mesela I lived in Orlando for 3 years. Yani birinci cümlede past simple kullandık. Oldu, bitti. Yani ben yaşadım orada. Şu an farklı yerde olmam gerekiyor. Yani o iş bitmiş. Ama ikincide I've lived in Orlando for 3 years dersek yani Orlando'da 3 yıldır yaşıyorum. Şu anda da devam ediyor. Hala da oradayım. Evet, doğru. Hala da Orlando'dayım. Doğru. Thank you. Thank you so much. And question number 12. No, they hasn't eaten lunch yet. They hasn't eaten lunch yet. Doğru mu, yanlış mı? Ve neden yanlışsa neden yanlış, doğrusa neden doğru? Alright.
Present Perfect'te dikkat etmemiz gereken have, has'ın doğru kullanılması, past participle fiilin doğru kullanılması ve cümlede ne zaman kullanmamız Present Perfect'te. Present Perfect'i neden kullanıyoruz? İkinci yarıda ben onun hakkında konuşacağım. Present Perfect'in kullanma yerleri hangiler? Yani söyleyeceğim şeyler, konuşacağım şeyler sizin için çok önemli olacak. Yani bir in a nutshell, like you will solve the problem. Yani bir sözle bu sorunu çözmüş olacaksınız. Have olması gerekiyor diyorlar. Evet arkadaşlar. Number 12 is they haven't. They olduğu için hasn't değil, haven't olması gerekiyor. O yüzden 12 is false. Let me write the correct answer here. Let me write the correct answer. No, they haven't eaten, yes, lunch yet. Yes. 13'de they haven't eaten lunch yet. 13'te nasıl olacak? 13'te we haven't chosen a name for the baby yet. Doğru mu yanlış mı? Evet, they have olması lazım. Leyla diyor. Leyla doğru. Will'dan doğru. Haven't olması gerekiyordu. Evet. Anabrer, Leyla, Will'dan Sertaç. Your answers are correct. Number 13, we haven't chosen a name for the baby yet. They say number 13 is A. It is correct. Yes, it is correct. We olduğu için haven't olmuş. Haven't doğru. Yani we, you, I, and they, we use have. Yes, we haven't chosen. Doğru. Question number 14. Son iki cümlemiz kaldı. Have you ever driven a Ferrari? Hiç diyor. Ferrari sürdün mü? Number 14 will'dan correct diyor. Tamam. We will see. Anebrar da correct diyor. Diyor ki doğru. Okay. İki kişi doğru diyor. Tamam. Leyla da doğru mu diyor. Leyla diyor yok. Leyla farklı bir şey diyor. Leyla yazıyor driven. Have you drift olmaz arkadaşlar. Drive, drove, driven olması lazım. Yani past participle form of the verb is driven. Have you ever driven a Ferrari? Ferrari. Yes. Ferrari, like have you ever driven, not drived. O yüzden 14. soru yanlış. Yani drive değil, driven olması lazım arkadaşlar. Have you ever driven a Ferrari? Okay? Driven is a correct verb for this question. And question number 15. Have you heard the new song by Adele? Have you heard the new song by Adele? Correct or incorrect? Have you heard the new song by Adele? Correct or incorrect? Yani Adele'in diyor yeni şarkısını dinledin mi? Duydun mu? Question number 15. Is it correct or not correct? Leila says it is correct. Sertat says 15 is A as well. Emre says incorrect. Emre made a difference here. İki kişi doğru, bir kişi yanlış diyor. And I'm waiting. Anebrar says have heard. Have you heard olması lazım. Have we heard? No. Have you heard? Tamam. Cevap doğru. Heard, hear fiilinin üçüncü forması. Have you heard the new song by Adele? Bu 15. soru doğru. Have you heard? Okay. So, in order to make the present perfect, you have to be careful with have and has.
and past participle form of the verbs. Fiillerin past participle formasına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela burada 14. soruda drift, bazıları doğru diyor ama doğru değil. Yani drive olmaz, driven olması gerekiyor. Şurada da mesela here olsaydı yanlış olurdu. Heard olması gerekiyordu ve bu doğru yazılmış. Chosen is a past participle form. Doğru formu. Tamam arkadaşlar. Let's have a break, like 15 minutes break time. Have a cup of coffee and then we will be back here again and we will continue how can we use the present perfect. Yani ikinci yarıda present perfect'i nasıl kullanacağımız hakkında konuşacağız ve speaking'de bunu nasıl kullanırım. Yani İngilizce konuşurken present perfect neye lazım ve nasıl kullanırım diye o konuda konuşacağız. Okay, see you in 15 minutes and then we will be back here again. Olduğun yerden hemen kalkman gerek. Adım at ki gerçekleşsin her dilek. Bekliyor seni parlak bir gelecek. Sen ona gittikçe o sana gelecek. Justinglishle şimdi sen de dile gel. 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 A world full of joy and smile, a world where everyone will live by satisfaction and learn to survive in the outside world. Just English style. Learn, play, sing and dance. Do what you don't see anywhere else. Learn, play, sing and dance. Do but do just English style. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, macerayla tanış. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, bu dünyaya karış. Justinglishle şimdi sen de dile gel. 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 Knife. Knife. Enthusiastic. Enthusiastic. Pronunciation. Enthusiastic. And enthusiasm. Enthusiastic. Reci bilmiyorum. Recipe. 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 Bir daha. Recipe. Clark. Clark. Pronunciation. Justinglishle şimdi sen de dile gel.
Seviyelerini sen de dinle. Just Winter 2020. Olduğun yerden hemen kalkman gerek. Adım at ki gerçekleşsin her dilek. Bekliyor seni parlak bir gelecek. Sen ona gittikçe o sana gelecek. Justenglish'le şimdi sen de dile gel. 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 A word for the joy and smile, a world where everyone only by satisfaction and learn to survive in the outside world. Just English style. Learn, play, sing and dance. Do what you don't see anywhere else. Learn, play, sing and dance. Do but do just English style. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, macerayla tanış. Hayat devam ettikçe bitmez bu yarış. Sen de bir dil öğren, bu dünyaya karış. Justenglish'le şimdi sen de dile gel. 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 Knife. Knife. Enthusiastic. Enthusiastic. Pronunciation. Enthusiastic. And enthusiasm. Enthusiastic.
Reci bilmiyorum. Recipe. Recipe. Interested. Recipe. Bir daha. Recipe. Clark. 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 Pronunciation. Şimdi sen de dile gel. Hello again. Merhaba arkadaşlar. Let's continue with the second part of today's lesson. Today's lesson is about the present perfect for elementary level students. Hello again. Hello. Welcome back to our online lesson. This is the second part of today's lesson. Merhaba Arzu. Hello. And like I will be here for 1 hour because it is the second part of today's lesson. So let's continue. How can we use the present perfect? And like as I told you in the first part of the lesson, why we use the present perfect? Neden biz present perfect kullanıyoruz? Ve bunu yani present perfect kullanmamızın nedeni ne? Yani neden present perfect? Konuşmada, yazmakta veya dinlerken neden present perfect kullandılar diye hep soruyoruz kendimize. O yüzden in today's lesson we will be talking about the usage of present perfect. So the first rule, like the first usage of present perfect is related to unfinished time. Unfinished yani bitmemiş bir zamanla alakalıdır. Yani present perfect dediğimizde ilk kural yani bitmemiş bir şey ifade etmesin, bitmemiş bir şey konuşmaktın, hakta konuşmaktın, present perfect kullanırız. Like present perfect with ever and never. Ever ve never ile de kullanabiliriz. The present perfect is used with ever and never to talk about actions. Let me make it. Yes. Okay. Yeah. Talk about actions done at any time in a person's life. Yani herhangi bir insan hayatında herhangi bir zamanda olmuş bir şeyler. Şu ana kadar da yani tarihten şu ana kadar olmuş şeyleri gösteriyor. For example, have you ever been to Japan? Biz buna İngilizce'de ne diyoruz? Life experience. Yani if we are talking about someone's life experience, we use like have you ever, has he ever, like this kind of questions. Yani hiç Japonya'da bulundu mu? Have you ever been to Japan? Has she ever seen Titanic? Yani Titanic hiç o gördü mü? Have they ever ridden a motorcycle? Hiç motor sürdüler mi? Has Jason ever failed a test? Jason hiç testte başarısız oldu mu? Yani hiç anlamına geliyor. Ever, never. Asla ever'de hiç oldu mu? Hiç yaptı mı? Have you ever gone? Have you ever been? Have you ever done? Have you ever bought? Blah blah blah. So use ever in questions only, not in the statements. Yani ever ne zaman kullanıyoruz? Ever'i kullandığımız yer soru arkadaşlar. Soru cümlelerinde ever kelimesini kullanırız. Present perfect'le. Devam edelim. Let's continue. For example, I have ever been to Japan olmaz. I've been to Japan olur. Veya I have never been to Japan olur. Yani Japonya'da bulundum veya asla bulunmadım söyleriz. I have never been Japan veya I have been to Japan söyleyebiliriz. Ama
We use never in the statements. My sister has never seen Titanic. My sister hasn't seen Titanic. Yani Titanic'i hiç görmedi. Titanic'i görmedi. Yani never hiç anlamına geliyor. Ve have'den, has'den sonra kullanırız. Have never seen, has never seen. Ama mesela hasn't never seen olmaz. Yani bir tane cümlede iki tane negatif kullanamayız. Alright, and let's continue with already, yet, recently, lately, and just. İngilizce'de bazı signal kelimeler var. Yani bazı atar kelimeler var. Onlar bize present perfect'in kullanılmasının gerektiğini söylüyor. Yani bu cümlede present perfect kullanmamız lazım. Yani already gördünse, yet gördünse, recently gördünse, lately gördünse ama cümlenin anlamına göre değişiyor. Yani her cümlede already kullanamayız veya bazen past simple'da da yet kullanırız. Yani cümlenin manasının anlamına dikkat etmemiz lazım. The words already, yet, recently, lately, and just all refer to recent or non-specific time. Yani bu şöyle kullandım. Yani ismini kullandığımız kelimeler son ve non-specific time. Yani herhangi bir zaman belirtisi yok. Ne zaman yaptım önemli değil. Specific time would be mesela specific time dediğimiz yesterday olabilir, 3 saat önce olabilir, last Friday olabilir. Yani bunlar specific time. Ama present perfect'te specific time yok. Specific time kullanmıyoruz. Already and yet. Already ve yet. Nasıl kullanırız already ve yet'i? Already can be used in positive statements and questions. Yani already pozitif cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılabilir. Nasıl? Mesela I have already read today's newspaper. Have you already paid the electric bill? She has finished the test already. Yani 3 cümleden de belli olduğu gibi biz already'ni pozitif ve soru cümlelerinde kullanabiliriz. Already can go in between have or has and the past participle yani already have, has ve past participle arasında giriyor. Mesela I have already read. Have you already paid? She has finished the test already. Pozitif cümlede sonunda da kullanabiliriz. Veya at the end of the sentence. Yani cümlenin sonunda already kullanabiliriz. Peki, yet'i ne zaman kullanırız? Why and when we use yet? Yet negatif ve soru cümlelerinde arkadaşlar kullanırız. Soru ve negatif cümlelerde yani olumsuz cümlelerde kullanırız. We haven't cleaned the house yet. Henüz evi temizlemedik. Yani yapmadık. Has he told you the good news yet? Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar has he told you the good news yet? Cümle pozitif olabilir soru cümlesi ama negatif anlamına geliyor. Yani ona iyi haber söylemedim mi anlamına geliyor. Have they booked their tickets yet? Hala diyor rezervasyon yapmadılar mı? Yani bilet rezervasyonlarını yapmadılar mı anlamına geliyor. Yet usually goes at the end of the sentence or phrase. Yani yet çoğu halde nereye gidiyor cümlenin sonunda kullanıyoruz. Recently, lately, and just. Recently and lately can be used in positive statements, negative statements or questions. Yani her üç formada kullanabiliriz. Yani pozitif cümlelerde, negatif cümlelerde ve soru cümlelerde. For example, he has recently lost some weight. I haven't seen her recently. Have you spoken to Beth recently? Birkaç kilo yani son zamanlarda birkaç kilo verdim. Onu son zamanlarda görmüyorum. Beth'le son zamanlarda konuşuyor musun anlamında. Lately. Lately I've gotten a lot of spam emails. Lately and recently they have the similar meaning actually. Adam and Jessica haven't been to church lately. Have you seen any good movies lately? Alright. Yani lately, recently'nin kullanma şekli aynı. Just usually means very recent. Yani just ne anlamına geliyor? Just anlamı şöyle. Şimdice. Yani şimdi
I've just arrived. Şimdi vardım. I've just done it. Şimdi yaptım. Typically only using positive statements and question. Yani bu negatif cümleler kullanılmaz, just pozitif ve soru cümlelerinde kullanılıyor. Don't touch the walls. I've just painted them and they are still wet. Yani duvara dokunma diyor. Dokunma. Şu an diyor renkledim, boyadım ve şu anda onlar yaş. What book have you just finished reading? Hangi kitabı şimdi bitirdin, okumayı bitirdin diyor. And we have American English. In spoken American English, we often use simple past with already, yet and just. Yani past simple'la yet de kullanabiliriz, already kullanabiliriz, just de kullanabiliriz. Mesela, did you book the tickets yet? I already replied to the email. We just got back from the gym. When it comes to American English, so we use already, yet and just with past simple. Normalde ama kullanma alanımız neresi? Present perfect. Ama Amerikanlar ne yapıyor? Past simple'da da kullanabiliyorlar. Let's continue with the quiz. Quizle devam edelim. Present perfect with ever, never, already, recently, lately and just. Şurada bir tekrar gösterelim size. Yani recently, lately ne zaman kullanılır? Already, yet dediğim gibi have'le have, has ile past participle arasında geliyor. Yet cümle sonlarında kullanıyoruz. Recently kullanıyoruz. Cümle sonunda da kullanabiliriz. Pozitif cümle ise have, has ile past participle arasında geliyor. Lately cümle sonunda kullanıyoruz. Just da dediğim gibi, söylediğim gibi have, has ile past participle arasında kullanıyoruz. Şu an bunlarla ilgili bir quiz yapacağız. Present perfect with ever, never, already, recently, lately and just. Let's start with question number 1. Soru birinciyle başlayalım. Birinci sorumuz. Has anyone blah 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 told you that you have lovely eyes? Wow, lovely eyes. Evet arkadaşlar, ever verilmiş, never verilmiş, lately verilmiş. Hangisi olması lazım? Gülsafa says, hi teacher, your Turkish is perfect. Thank you, Gülsafa. Yes, I try to improve my Turkish. I've lived in Istanbul for 3 years. So that's why I have to improve it. Tulay Klan says ever. All right, and I'm waiting for other students' answers to this question. Arkadaşlar cevaplarını bekliyorum. Question number 1. Sertaç ve Gülsafa says ever. Has anyone? Which one? Which one is correct? Has anyone? Has anyone what? And let me create a comment note here to write the correct answers. Or no, I will just highlight. Yes, I will just highlight. Okay, number 1. Question number 1 is, has anyone ever told you that you have lovely eyes? Hiç diyor. Kimse sana söyledin mi diye güzel gözlerim var diye. Sordu mu? Söyledin mi? Yes, ever is a correct answer for question number 1. Has anyone ever told you that you have lovely eyes? Okay, guys, let's continue with question number 2. My husband is sick, so he hasn't been able to help me with housework. Just, never, or lately. A, B, or C. Okay, let me check your answers in order to check are they correct or not. So, Tulay says lately. Okay, I will be waiting for your answers. And just Tulay is active. Tulay wrote her answer. My husband is sick, so he hasn't been able to help me with the housework. Eşim hasta diyor. Ev işlerinde bana yardım edemiyor. So, in this case, we have to use lately. Yes, lately is a correct answer.
Yes, lately. Lately normalde nerede kullanıyoruz? Cümle sonlarında kullanıyoruz. Ve doğru cevap da lately. Yani son devirlerde, son zamanlarda eşim bana yardım edemiyor. Neden? Çünkü eşim hasta. Question number 3. She has blah 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 taken 2 weeks of vacation this year. 2 weeks of vacation already. Yusafa says the correct answer is already. Okay, Tulay also says already the correct answer. Okay, we will see, and I'm waiting for other students' answers, comments. Please be active as much as you can. I know it is late, it is night. This is my first time, by the way, to have a YouTube lesson from 9 to 11. And it is the first experience in my life to have a live stream at this time. So question number 3, she has already taken 2 weeks of vacation this year. Yes, she has already taken 2 weeks of vacation this year. The correct answer is already. Yes, B is a correct answer. Yes, B is a correct answer. Already, she has already taken 2 weeks of vacation this year. Question number 4. Have you eaten lunch? Have you eaten lunch yet, ever, or just? Number 4. Have you eaten lunch yet, ever, or just? Which one? Which one is correct? By the way arkadaşlar, by the way my friends, my students, don't forget to follow our Instagram account, YouTube channel, and don't forget to like our videos here in order to support Justenglish family. So, Yusufa says it is ever. Yeah, yet I am not sure. Tulay, your answer is correct for number 4. We use yet. Söylediğim gibi yet'i ne zaman kullanırız? Yet'i soru cümlelerinde kullanıyoruz. Soru cümlelerinde kullanıyoruz. Negatif yani olumsuz cümlelerde kullanıyoruz ve cümlenin sonunda geliyor. Yani ever cümle sonunda gelmez. Just cümle sonunda gelmez. Have you eaten lunch yet olması lazım. Yet burada doğru cevap. Number 5. Sorry, Mr. Green isn't available at the moment. He has blah 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 stepped out for lunch. Mr. Green isn't available at the moment. He has what? Number 5. Just, yet, or lately. Which one is correct? Henüz yedim mi sorusu bana mantıksız geldi. Henüz yedin değil de Tulay. Yani henüz yemedin mi? Yani olumsuz diye yazılıyor. Yani soru cümlesi gibi ama olumsuz diye tercüme olunuyor. Yani henüz yemedim mi? Henüz bitirmedim mi? Henüz yapmadım mı? Yani böyle tercüme ediliyor. Yusufa says it is just. Yes. Yes, just is a correct answer for number 5. Yes, Mr. Green isn't available at the moment. He has just stepped out for lunch. He has never. Number 7. Okay, Tula is writing all the answers. Yes, number 5 is just. Yani ne diyor? Mr. Green şu anda müsait değildi. He has just stepped out for lunch. Yani lunch ne oluyor? Öğlen yemeği mi? Öğlen yemeğine gitti. Şimdi öğlen yemeğine gitti. Yes. All right, you are welcome, Tulay. I'm happy to explain the grammar here. Question number 6. He has recently, already or never, gotten any type of recognition for his hard work at the company. Yes, he has recently gotten, he already gotten, or he has never gotten. Which one? Which one is a correct answer for number 6? Number 6, which answer is correct?
He has never. Yes, never is a correct answer for number 6. Never. Never is a correct answer. Yes, guys, thank you. He has never gotten any type of recognition for his hard work at the company. Yes, he has never gotten any type of recognition for his hard work at the company because it is negative. Yes, because it is negative, Mr. Nejat. Your answer is correct. And question number 7. They have ever, recently, or never bought a house. The sale was finalized last week. So the sale was finalized last week. They have ever, recently, or never. So which one? Which one is correct? They say B. Yusufas and Nejat. They say the correct answer is B. Yes, that's the correct answer. Recently, they have recently bought a house. The sale was finalized last week. Yeah, recently is a correct answer. Great, guys, thank you. And present perfect with for and since. Present perfect, yani biz present perfect kullandığımızda for da kullanabiliriz, since de kullanabiliriz. Ne anlamına geliyor? Yani since beri anlamına geliyor. Mesela I've lived here since 2004. Yani 2004'ten beri şurada yaşıyorum. Yani burada yaşıyorum. I've lived here for 8 years. For ama ne kadar zamandır yaşamak anlamına geliyor. Yani ne kadar zamandır burada yaşıyorsun. I've lived here for 8 years. 8 months, 8 days, 8 weeks, like how many? For olduğunda yani vereceğimiz soru how many? Yani kaç yıl? How many years? Kaç ay? How many months? Evet, since'den beri anlamına gelir. Yani 2004'ten beri. For example, I've lived in Istanbul since 2017. Yani 2017'den beri İstanbul'da yaşıyorum. For'dır anlamına geliyor. Thank you. My assistant, Anebrar Sarımsak. What's the kind of name? Yani 8 yılda burada yaşıyorum. Hala da devam ediyor. Yani since'dan beri. Since is used with a point in time and means from that point in time till the present. Like we use since with the dates, like 2011, January, Tuesday, times, past events. Also we can use, for example, I say, I have spoken in English since I graduated from the university. Since plus dates, since plus past events. For example, I have read book since I was a child. Yani çocuk olduğumdan beri kitap okuyorum anlamında. Since is always used with the present perfect and not simple past. Yani since ne zaman kullanıyoruz? Since present perfect'le kullanıyoruz. Present perfect'le kullanıyoruz. Ama since past simple'la kullanılmaz. Mesela I've gone to the beach every year since I was a child. Yani çocukluğumdan beri her yıl nereye gidiyorum? Beach in Turkish, I don't know. Yani her yıl beach'e gidiyorum. Report the action that continues until today. Or if I say I went to the beach when I was a child, yani çocukken beach'e gittim anlamında. Yani bu specific time that finished in the past. Finished action at a specific time in the past. I don't go to the beach today. Plaj, yes, thank you. Plaja gittim diyor. Yani birinci cümlede ne oluyor? Çocukluğumdan beri plaja gidiyorum. Yılda her yıl gidiyorum. Ama çocukken plaja gittim ise farklı oluyor. Yani bu past simple oluyor. For ne zaman kullanırız? For is used with a time period. Yani zaman periyoduyla kullanırız. Ne kadar zaman? Yani for that period of time until the present. Mesela for 5 seconds, for 8 hours, for 2 days,
for 6 weeks, for 9 months, for 10 years, for a decade, for centuries, like this. Be careful with for because using the present perfect or simple past can change the meaning. Yani ama for past simple'da da kullanılabilir, present perfect'da da kullanılabilir. Anlamlarını anlatacağım. Birincide diyor ki we have lived in Berlin for 6 months. Ben Berlin'de 6 ayda yaşıyorum. Hala da Berlin'deyim. Yani haliden orada yaşıyorum. Ama ikinci cümlede ne diyor? We lived in Berlin for 6 months. Yani Berlin'de 6 ay yaşadık. Yani şu anda Berlin'de değilim. We don't live in Berlin now. Yani şu anda Berlin'de yaşamıyoruz anlamına geliyor. Quiz yapalım. Let's do a quiz for this grammar. Present perfect with for and since. Question number 1. My internet connection hasn't been working the last few minutes. For mu since mi? Bir de arkadaşlar bunun pronunciation'ı since. Yani bazı arkadaşlar science diye okuyor. Science değil. Tamam mı? Since. Since or for. Which one? Number 1. Question number 1. My internet connection hasn't been working for the last few minutes or since the last few minutes. Which one is correct? Okay, Dorul Gure says it is since the last few minutes. Yusuf says it is for. Yes, the correct answer for the question number 1 is for. Ne diyor arkadaşlar? Tercümesini şöyle yapalım. Benim internet connection'ım son birkaç dakikada çalışmıyor. Ne kadar dakikada? Birkaç dakika için çalışmıyor. Yani burada birkaç dakikadan beri olmaz ki. For the last few minutes olması lazım. For the last few minutes we have to use in the question number 1. For is a correct answer. To rule, be careful. Question number 2. Has played the piano for mu since mi? Question number 2. He has played the piano. Yes. Number 2 is since. Your answers are correct. Yes, he has played the piano since he was 12. Yani 12 yaşından beri piyano çalıyor. Yani şu anda çalmakta da devam ediyor. Since is a correct answer for question number 2. Yes, number 2 is since. Number 3. They have owned their car for a long time or since a long time. Nejat already wrote the correct answer or incorrect. I don't know. I won't say it's correct or incorrect. Yes, your answers are correct. Number 3 is A, for a long time. For a long time is a correct answer for this sentence. Question number 3, they have owned their car for a long time. Number 3 is A. Yes, they have owned their car for a long time. Great. And question number 4, you have been watching TV for over 3 hours or since over 3 hours. Which one? Number 4. Leila and Gusafa, they have already written their answers. Number 4 is 4. Yes, you have been watching TV for over 3 hours. Yes, 4 is a correct answer. You have been watching TV for over 3 hours. Yani 3 saatten fazladır ki televizyon izliyorsun. 4 is a correct answer for this question. And question number 5. Jill hasn't dated for her husband left or since her husband left her last July. Jill hasn't dated. Which one? Number 5. Nejat Ünlü says it is B. Okay, we will see which one
is correct. Okay, Jill hasn't dated since. Evet arkadaşlar, çünkü ikinci tarafta bir bitmiş, yani o olaydan beri, yani eşinin onu terk ettiğinden sonra diye hiç date yapmamış. Like Jill hasn't dated her husband left her last July. Yes. Question number 6. Question number 6. She has been promoted twice since 2017, 2007 or for 2007. Which one? Question number 6. She has been promoted twice for 2007 or since 2007. Okay, Ensar Karadza says it is sin, Leila says it is sin, Tulay says it is since. Okay, we will see. Yes, the correct answer is since. Like since 2007. Yani 2007'den beri iki kez promoted yapılmış. Yani ödüllenmiş mi? Yani işinde ileri gitmiş. Yes, number 7 is since. She has been promoted twice since 2007. And question number 7. We have been waiting for you since 7 or for 7 o'clock. Number 7. They have already written their answer for terfi. Terfi edilmiş. Thank you, Leila. You helped me with Turkish a lot here. Yes, you will teach me Turkish language. We have been waiting for you since 7. Yes, 7'den, yani saat 7'den beri seni beklemekteyim, bekliyorum. Yes, that is the correct answer for number 7. And question number 8. We haven't been camping. We haven't been camping for many years or since many years. Number 8. Just I see Nejat Ünlü wrote the correct answer for number 8, and Gülsafa. Anevrar also says it is 4. Yes, the correct answer for number 8 is 4. Yes, we haven't been camping for many years. Evet arkadaşlar, we haven't been camping for many years. This answer, like for this question, is 4. Yep. And question number 9. Jim has been thinking about the problem for hours or since hours. Number 9. Which one? Number 9. Jim has been thinking about the problem for hours or since hours. Jim has been thinking about the problem for hours or since hours. Jim has been thinking about the problem for hours or since hours. So which one? Yes, the correct answer is 4. The correct answer is 4 for this answer. Ensar Karaca asked me question, where are you from? New, my teacher. I am not new, but maybe you see me here for the first time. That's why. I'm from Azerbaijan. And question number 10. I haven't worn high heels for my wedding, or since my wedding. Which one? Which one is correct for number 10? Question number 10. I haven't worn high heels for my wedding or since my wedding. Which answer is correct in your opinion? This is a negative form of the present perfect. That is why number 10 is they say it is B. Who says it is B? Neja says it is B. Leila says it is since. Tulay says it is since. Okay. Yes, the correct answer is since for this sentence. Yes, guys, thank you. Yes, I haven't worn high heels since my wedding. I haven't worn high heels since my wedding. Yani düğünümden beri high heels giymedim. Yes.
Okay, Gülsafa says, I'm also from Azerbaijan. Nice to meet you, Gülsafa. It's great. And present perfect, simple present perfect continuous. This is a different topic. And let me continue with this exercise, present perfect. And let's make sentences by using present perfect. Fatih Senju says a different sentence here. So let's make a sentence by using the present perfect. How can we use a present perfect here? Can you help me to make the sentences for number 1, 2, 3, and 4? And also I will help you to write the correct answer. So I go to the library today. How can we change it to present perfect? Can you let me know? I go to the library today. So which one? Which answer is correct? And how can we change this sentence to present perfect? Let me change it. This is a positive sentence and we have to use subject. I have gone to the library today. Yes. I've gone to the library today. I've gone to the library today. I haven't gone to the library today yet, but we don't have yet to lie. That's why we shouldn't use the negative form. I have gone to the library. Yes, that is the correct answer. I have went, Nejat, went almost. Go, went, and what? Okay, I'm trying to show you clearly. Yes. Number 2, you keep a pet for 3 years. So let's change this sentence to present perfect. Number 2, this is a positive sentence. That's why we don't have to use the negative or the question forms. We have to write the positive sentence. We have to write the positive form of this sentence. Mr. Ensar. You keep a pet for 3 years. Yes, I don't know why I did like this. Okay, you can learn to lie. It's no problem. Making mistake is a possibility of learning English. So you have kept, because keep, kept. You have kept a pet. You have kept a pet for 3 years. For 3 years. That is the correct answer for number 2. You have kept a pet for 3 years. Alright, Gülsafa, Mehmet, have you kept a pet for 3 years? No, I haven't, Mr. Mehmet. Leila says you have kept a pet for, yes, your answers are correct. Great. Gone ile bin farkı. Göstereceğim. I will explain. I will let you know what's the difference between bin and gone. Okay. Burada cümleleri bitirelim. Ben size bin ile gone farkını anlatacağım. So, number 3. Number 3 is about a question. How can we make a question for present perfect? You eat Thai food before? You eat Thai food before? Yes. Have you eaten? The question should be like this. Have you eaten Thai food before? That is the correct answer for number 3. And number 4. Number 4 yazana kadar ben binle gan'ı anlatayım. Yani bir yerde bulundunuzsa, yani gittiniz döndünüz. I've been to Italy. Yani İtalya'da bulundum. Tamam mı? Yani şu anda Türkiye'desiniz. I've been to Italy. İtalya'da bulundum.
Yani İtalya'ya gittim, gezdim ve geri döndüm. Ama I have gone to Italy derseniz İtalya'ya gittim. Hala da oradayım. İtalya'dayım. Gone olduğunda hala da oradayım. Geri dönmemişim. Ama been olduğunda ben İtalya'da bulundum ve geri döndüm. Okay? That is the answer to your question. Who asked me this question? I don't know. I forgot. So number 4, it rained all day. So number 4, has it rained? Yes, has it rained all day? Has it rained all day? The correct answer is has it rained all day? Yes. Tulay, Gusafa, Anebrar, Jale. You have eaten Thai food before, but we have to use the question form, Jale. Yes. Has it rainy all day? Not rainy, rained. Rained, Mr. Nejat, not rainy, okay? Rained, yes. Has it rained all day? And let's continue with number 5, who we have forgot to invite. So this is a question form. We have to use the question form. We have to use the question form. Who we forgot to invite. Okay, we have to use WH question firstly. Who have we forgotten? Forgotten to invite. To invite. Yes, that is the correct answer. Who have we forgotten to invite? Yani biz kimi davet etmeyi unuttuk gibi tercüme olabilir. Yes. Who have we forgotten to invite? Who have we forgotten to invite? Yes, Anebrer, your answer and Leila's answer, Gustaf's answer are correct. And number 6, guys, we not hear that song already. So we not hear that song already. Bunu nasıl yazarız? Bu yaparız. Bu is it is negative. A negative bir cümle. This is a negative sentence. That's why we have to use the negative form of present perfect here. So, who have we forgotten to invite? Yes, Jale, your answer is correct. We haven't heard that song. Yes, we have not heard that song already. We haven't heard that song already. We haven't. Yes, that song already. Okay. All right, and it's my job. Negative. Tulay says it is my job. Yes, Tulay is really good at making the negative sentences. Let's continue with number 7. He not forget his books. He not forget his books. How can we make this sentence? How can we change it to present perfect? And I want to drink my water. Number 7. He hasn't forgotten. Yes, he hasn't, because it is he hasn't forgotten. Forgot, double T. Forgotten his books. Yes, that is the correct answer for number 7. And number 8, she steal all the chocolate. Yes, that is really good sentence. Okay, number 8, she. Let me help you. She. We have to use has. Steal, stole, stolen. She has stolen all the chocolate. Okay. Yes. Number 8 is she has stolen all the chocolate. That is the correct answer. Yes. And number 9, I explain it well. So this is a question. Let's make a question form of the present perfect. How can we make a question form here?
She has stolen Leyla, Anebrar, Tulay, and Gulsafar. Your answers are pretty good. Yes, they are correct. And number 9, I explained well. So the question, we have to use have. Yes, have I explained? Have I explained it well? Yes, that is the correct answer. And the last sentence, number 10, who he met recently. Who he met recently. So the number 10. Have I explained it very well? Yes, your answers are correct, guys. And the last sentence is number 10. How can we make it to present perfect question? Like, as you know, in the question, like if we have a WH words, we have to use them at first, like at the beginning of the sentence, like who. Okay, after who, we have to use auxiliary verbs like have or has. For example, we have he here. That's why we have to use has. Yes. And then subject. Subject, we have to use who has. Oh, sorry, I wrote the subject here. Who has he? Subject is he. I wrote subject. Who has he met? Not meet. Met is the correct answer. Who has he met recently? Yes, who has he met recently? That is the correct answer for number 10. Alright, we have finished this exercise. I'm gonna say big thanks to everyone, and as you know, we have talked about the present perfect and we did some quizzes here. We learned how to use present perfect while we are speaking in English and how can we use them, and making the structure like question forms, negative form, and positive forms. It was actually it is time. Our time is over, and I'm gonna say big thanks again to everyone. It was really nice for me to be here with you, and I'm gonna say thanks to everyone who left a comment. Thank you guys. Thank you guys for being active here for 2 hours. Thanks for your comments, fantastic comments. And thank you so much for everything. See you, take care, goodbye, take care, and see you next time.